Hukuki Hakların programından merhaba. Bu programda bir takım vatandaşlık haklarımızdan söz edeceğim. Herkes vatandaş olarak insanca yaşama hakkına sahiptir. İnsanca yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahipsiniz. Size hiç kimse işkence ve eziyet yapamaz. İnsan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamazsınız. Herkes hürriyet hakkına sahiptir. Yani kişi hürriyeti ve güvenliğine sahipsiniz. Bu hürriyet ve güvenliğiniz kanunlarla belirlenen tutuklama, gözaltına alma, ıslah evine gönderme ve resmi müessesede gözlem altına alınma hallerinin dışında hiçbir kişi veya kurum tarafından ihlal edilemez, kesintiye uğratılamaz. Yasa tarafından belirtilmeyen gerekçelere ve usullere dayanılarak özgürlüğünüz kısıtlanamaz. Bu vatandaşın en doğal hakkıdır. Her vatandaş tutuklandığında tutuklanma nedenini öğrenme hakkına sahiptir. Kanunlarla belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda tutuklanma sebebinin en kısa zamanda tarafınıza bildirilmesi, haklarınızın neler olduğunun anlatılması ve tutuklandığınızın yakınlarınıza bildirilmesi zorunludur. Yakalanmanız veya tutuklanmanız durumunda en kısa sürede hakim önüne çıkarılmanız, tutuklanmanız veya yakalanmanızda kanuna uygun olmayan bir unsurun varlığında hemen serbest bırakılmanızı sağlamak amacıyla yetkili bir yargı merciine başvurma hakkına sahipsiniz. Her vatandaş özel hayatın gizliliği hakkına sahiptir. Özel hayatınıza ve aile hayatınıza saygı gösterilmesini isteme hakkına sahipsiniz. Özel hayatınızın ve aile hayatınızın gizliliğine dokunulamaz. Kanunlarla belirlenen esaslara göre verilen arama kararları bu konuda bir istisnadır. Her vatandaş konut dokunulmazlığı hakkına sahiptir. Konut dokunulmazlığı en tabii hakkınızdır. Kanunun açıkça gösterdiği hallerde usulüne göre verilen hakim kararı olmadıkça, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise Cumhuriyet savcıları ve onların yardımcıları sıfatıyla emirlerini yerine getirmeye memur olan güvenlik güçleri dışında hiç kimse konutunuza giremez, arama yapamaz ve buralardaki eşyanıza el koyamaz. Herkesin avukat isteme hakkı vardır. Herhangi bir suçlamayla yakalanmanız veya gözaltına alınmanız durumunda soruşturmanın her hal ve derecesinde bir veya birden fazla avukatın hukuki yardımından faydalanma hakkına sahipsiniz. Zabıta, amir veya memurlarınca yapılan sorgu işleminde ancak bir avukat bulundurulabilir, sonraki savunmalarda ise ancak 3 avukat bulundurabilirsiniz. Hangi makam veya kişi tarafından yapılırsa yapılsın, soruşturmanın her safhasında avukatınızın sizinle görüşmesi, ifade alma ve sorgu müddetince yanınızda bulunup hukuki yardımda bulunması engellenemez veya kısıtlanamaz. Maddi yetersizliklerden dolayı avukat seçebilecek durumda olmamamız halinde ise barolar tarafından görevlendirilecek bir avukatın hukuki yardımından ücretsiz faydalanabilirsiniz. Herkesin delil toplatma hakkı vardır. İfadenizin alınması veya sorgunuz sırasında üzerinizde yoğunlaşan şüpheden kurtulmak gayesiyle belirteceğiniz konularda somut delillerin toplanmasını talep edebileceğinizin ve aleyhinize olan şüpheleri ortadan kaldıracak somut delilleri ileri sürme hakkınızın olduğunun da hatırlatılması zorunludur. Herkesin geçersiz ifade hakkı vardır. Herhangi bir nedenle alınan ifadenin özgür iradenizle alınmış ve aynı doğrultuda kayıtlara geçirilmiş olması zorunludur. İradenizi baskı altına alma, kötü davranma, işkence,
zorla ilaç verme, yorma, aldatma, bedensel cebir ve şiddette bulunma, araçlar vasıtasıyla cebir ve şiddet uygulama gibi iradeyi bozan, istenmeyenleri söylemek zorunda bıraktıran, bedeni veya ruhi zorlama ile kanunlara aykırı herhangi bir eylem yapılamaz. Kanuna aykırı menfaat vaat edilemez. Bu tür yasak yöntemlerle elde edilen ifadeleriniz, rızanız olsa da delil olarak değerlendirilemez. Her vatandaşın susma hakkı vardır. Yani zabıta, amir ve memurları ile Cumhuriyet Savcısı tarafından ifade alınma ve hakim tarafından sorguya çekilmede ne ile suçlandığınızın açıkça belirtilmesi, isnat edilen suçlamayla ilgili olarak açıklamada bulunmamanızın yani susmanızın kanuni haklarınızdan olduğunun hatırlatılması da zorunludur. Hukuki hakların programımı burada bitiriyorum. Bir sonraki programımda polis, vazife ve selahiyet kanunu kapsamında polisin vatandaşı durdurma ve kimlik sorma görevinin kapsamından devam edeceğim. Hoşça kalın, adalet ile kalın.